Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Türkiye'den İbrahim Çöğüçmen. Bu güzel organizasyonda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün dersimizde, workshop'ımızda sizlerle beraber Reformer Bossu'yu işleyeceğiz arkadaşlar. Bossu ekipmanı 90'lı yılların sonunda step tahtası yerine üretilen ve şu anda pilates, fonksiyonel antrenmanlar, yoga ve fitness'ın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumdadır arkadaşlar. Yaklaşık 4 yıldan beridir entegre çalışmalar yapmaktayım Bossu ve Reformer üzerine. Bugün onlarla ilgili güzel bir saat geçireceğiz beraber. Bugün bize eşlik edecek olan arkadaşımız Melike Maras, bizim okulumuzun değerli eğitmenlerinden. O zaman yavaşça başlayalım. Melike Hocam, şimdi sırt üstü uzanıyoruz. Arkadaşlar ilk başta normalde çalıştığınız bireylerdeki ağırlık direncini ve tekrar sayılarını bir nebze de olsa düşüreceksiniz. Ortalama ve ortalamanın altında bir yay direnci, ortalama veya ortalamanın altında da bir tekrar sayısı belirlemeniz gerekiyor. Çünkü Bossu ile yaptığınız çalışmalar bir tık daha zorlaştıracak arkadaşlar. Yavaşça başlayalım. Footwork'lerle başlıyoruz arkadaşlar. Bossu ekipmanı olduğu için birazcık dengesiz bir zemin oluşturacak. Hareket hızını da birazcık düşürebiliriz. Ağırlığımızı kontrol edelim, direncimizi. Evet, rahat mısın Melike Hocam? Güzel. Ayakları paralel konuma getirdik. Gayet iyi. Nefes alalım. Nefes vererek yavaşça taşıyıcıyı geriye doğru itiyoruz. Nefes alarak tekrar öne doğru geleceğiz. Nefes aldık, yavaşça ittik. Nefes alarak geriye doğru geldik. Arkadaşlar kontrollü yapmaya çalışın. Mümkünse eğer bir eğitmen eşliğinde yapacaksınız, mutlaka bir eliniz güvenlik nedeniyle Bossu'nun üzerinde olsun. Çünkü üretilen ekipmanlar, reformerlar Bossu'ya uygun olmayabilir. O yüzden daha güvenli bir çalışma yapmış oluruz. 2 tekrar daha yapalım Melike Hocam. Nefes verdik, taşıyıcıyı ittik, nefes aldık, geriye geldik. Son tekrar geri gelebiliriz. Şimdi ayaklarımızı eksternal rotasyona getirelim. Güzel. Bir tık sağ ayağımızı indirelim aşağıya. Evet. Nefes aldık, nefes vererek yavaşça itelim. Nefes alarak yavaşça geri gelelim. Yerimizin direnci şu an normal. Melike hocamızın çalışması gereken direncin biraz daha altında. Nasıl hissediyorsun hocam? Gayet iyi. Güzel. Arkadaşlar daha az eklemimize, tendonumuza yük bindirerek daha yüksek verim alabileceğimiz bir antrenman metodu. O yüzden mutlaka en azından 3-4 derste bir bireysel çalıştığınız sporculara veya sedanter bireylere Bossu'yu eklemeye çalışın. 2 tekrar daha yapalım Melike Hocam. Son kez yapıyoruz. Nefes vererek gittik, nefes alarak geri geldik. Şimdi frog pozisyonunu alalım. Evet. Topukları da mümkün olduğunca Bossu'nun üzerinde yer almasını sağlayın. Parmak ucunda en azından çift bacaklı itişlerde, frog benzeri hareketlerde topuğu kaldırtmamaya çalışın arkadaşlar. Nefes aldık. Nefes vererek yavaşça taşıyıcıyı ittik. Nefes aldık. Yavaşça geri geldik. Hareket hızımızda 4 saniyede gidiş, 4 saniyede geliş gibi yaparsanız çok iyi bir verim alırsınız arkadaşlar. Gayet güzel. 2 tekrar daha yapalım. Tekrar sayılarını gördüğünüz gibi normal reformer egzersizlerine göre biraz daha düşürmüş durumdayız. Şimdi geri geldik. Ayaklarımızı yine paralel konuma getirelim ve yayımızın direncini biraz daha düşürdük. Şimdi single leg footwork yapacağız. Bir ayağımızı tabletop pozisyonuna kaldırdık. Ayağımızın topuğu hareketin başlangıcında Bossu'ya temas edecek. Hareket esnasında minimal derecede topuğu yukarıya doğru kaldıracağız ve iterken de tabletop'taki bacağımızı 90 dereceye alacağız. Nefes aldık. Nefes vererek yavaşça itelim ve ayağımızı 90 dereceye alalım. Tekrar nefes aldık, geri geldik. Nefes verdik, ittik, nefes aldık, geri geldik. Hizalanmayı iyi bir şekilde sağlamaya çalışın arkadaşlar. Eğer
diz ekleminde çok fazla hareketlilik varsa elinizle destek olmaya çalışın düz bir hattı belirlemek için. Devam edelim. 2 tekrar daha. Son kez gittik, geri geldik ve yavaşça ayağımızı bosun üzerine koyduk. Şimdi diğer ayağımızı tabletop pozisyonuna kaldırdık. Nefes aldık, nefes vererek yavaşça taşıyıcıyı itip ayağımızı 90 dereceye aldık. Geri verirken yere büktük. Tekrar gittik, tekrar geri geldik. Nefes vererek itip 90 dereceyi uzattık. Nefes alarak geri geldik. Kontrolü sağlamaya çalışalım. Güzel. Akışkanlığı kaybetmemeye çalışacağız arkadaşlar. Genelde bozudan dolayı denge kaybı yaşayacaksınız ve akışkanlık gidecek. Ona dikkat etmeye çalışın. 2 tekrar daha yapalım. Son kez yapacağız. Yavaşça geri geldik. Ayağımızı yine boşluğa koyduk. İyi miyiz Melik Hocam? Güzel. Bacaklarımızı hissedebildik mi? Quadricepsleri gayet güzel. Arkadaşlar şimdi bridge hareketine geçiş yapacağız. Bridge hareketinde eğer çalıştığınız bireyin hamstring kasları çok kuvvetli değilse yayımızın direncini birazcık arttıracağız burada. Size tavsiyem ilk kez bosuyla çalışan birisi ise hamstring kasları kuvvetli de olsa 1-2 derste en azından daha dirençli yerlerle yapmanız. Başlarınızı da resminizde indirelim. Evet. Minimal bir şekilde şimdi taşıyıcıyı ittik. Başlangıç noktamız burası. 90 derecelik açıyı korumaya çalışın. Nefes alarak yavaşça birce yükseldik. Nefes vererek tek tek omurlarımızı taşıyıcının üzerine yerleştiriyoruz. İster istemez burada bosunun etkisinden dolayı dizler birbirine yakınlaşma eğiliminde olacak. Mümkün olduğunca devam edelim. Mümkün olduğunca elinizle bu hizalamayı koruyun. Eğer koruyamıyorsanız bir mini bol yardımıyla o hizalanmayı sağlayabilirsiniz. Mümkün olduğunca daha az oynattırmaya çalışalım taşıyıcıyı. Güzel. Kontrolü sağlamak biraz daha zor arkadaşlar. O yüzden birey ilk başta bir sorun yaşayabilir. Ama birkaç ders sonra normal sadece reform çalışmalarının ne kadar performansının arttığını göreceksiniz. 2 tekrar daha yapalım Melik Hocam. Güzel. Son kez yapıp yukarıda bekleyeceğiz. Diz, kalça ve omuz eklemi mümkün olduğunca aynı açıda dursun arkadaşlar. Şimdi nefes alarak taşıyıcıyı ittik. İttik biraz daha. Nefes vererek geriye doğru geldik. Nefes aldık, taşıyıcıyı ittik. Nefes verdik, geriye doğru geldik. Güzel. Al nefesi, ver. Tekrar. Al nefesi, ver. Hamstringleri hissedebiliyor muyuz? Evet. Güzel. 2 tekrar daha yapıyoruz. Son kez nefes aldık, nefes verdik, başlangıç noktasına geldik ve tek omurlarımızı yine taşıyıcının üzerine yerleştiriyoruz. Var mı problem? Evet. Güzel. Şimdi single leg bridge'i yapacağız. Biraz daha zorlanacak. Tekrar sayısını 5'e 6'ya geçmeyecek şekilde ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Bir ayağı, ilk önce köprüye kalkalım, bridge'e kalkalım. Bir ayağımızı evet 90 derecelik açıda yukarıya kaldırdık. Koordinatif bir şekilde yapacağız. Bosun üzerindeki ayağımızla taşıyıcıyı iterken diğer ayağımızı tabletop alacağız. İtelim şimdi. Evet. Yavaşça geri gelirken yine uzattık. İttik. Uzattık. Biraz daha iğneyi uzatırsak çok daha iyi olacak. 90 derecede başlıyoruz ama hareketin akışında biraz daha iyi olacak. Daha yavaş. Evet. Güzel. Son kez. Nefes aldık. Nefes verdik. Ayağı tekrar 90'a getirdik. Yavaşça büküp bosun üzerine koyup tek omurlarımızı aşağıya indirip biraz dinleniyoruz.
İyi miyiz? Evet. Güzel. Şimdi tekrar birce kalkalım. Gayet iyi. Şimdi diğer ayağımızı 90 derecelik açıya kaldırdık. Güzel. Sağ ayağımızı taşıyıcıyı iterken sol ayağımızı büktük. Şimdi geri gelirken sol ayağımızı gerginleştirdik. Diz hizasını da uzatmaya çalışalım. İlk başta proprioceptif dengelerimiz ve algılarımız çok kuvvetli olmayacağı için arkadaşlar elinizle yer yön bildirimi yapabilirsiniz. 2 tekrar daha. Nefes aldık, verdik, son kez. Nefes aldık, verdik, ayağı kaldırdık, yavaşça büküp bosunun üzerine koyup tek tek omurlarımızı aşağıya indirdik. İyi miyiz? Süper. Evet, head rest'i tekrar kaldıralım. Başımızı koyduk. Şimdi birazcık karın aktivasyonunu gerçekleştireceğiz. Bunun için jump box gibi kullanacağız bu suyu. Hem eğlenceli bir aktivite olacak arada arkadaşlar, hem karın aktivasyonu için mükemmel bir egzersiz olacak. Onun için mümkün olduğunca hafif dirençli bir yer seçmenizi tavsiye ediyorum. Yani bir sarı gibi bir yer seçerseniz çok daha iyi olur. Evet. Ayaklarımızı paralel tuttuk. Şimdi nefes aldık, nefes vererek yavaşça jump box'ta sıçrar gibi sıçrayıp tekrar geri geliyoruz. Tekrar. Ver nefesi. Nefes al. Ver nefesi. Nefes al. Şimdi başı da kaldır. Evet. Güzel. Sıçra. Geri gel. Şimdi kolları da. Evet. Kolları da uzattık. Tekrar geri geldik. Uzattık. Geri geldik. Uzattık. Geri geldik. 2 tekrar daha. Gülümse. Devam. Son kez. Geri geldik ve dinlenebiliriz. İyi miyiz? İyi. Şimdi biraz scissors tarzında makaslama hareket edeceğiz. Hem karın aktivasyonumuz hem de koordinasyon için kollarla ve bacaklarla bir üstten bir alttan geçiş yapacağız. Ve başımız da yukarıda olacak, yani torakalden arkadaşlar. Nefes al, nefes vererek geçişini yap, geri gel. Ver nefesi, geçişi yap, geri gel. Geçişi yap, geri gel. Geçişi yap, geri gel. Bravo. 2 tekrar daha. Son kez dinlenebiliriz. Şimdi single leg stretch yapacağız. Mümkün olduğunca uzattığımız ayağımızı biraz daha aksiye uzamayı gerçekleştirmeye çalışacağız o bacağımıza. Evet, başlıyoruz. Nefes al. Nefes vererek sıçra. Evet. Şimdi diğer bacak. Çek ve uzat. Çek ve uzat. Bravo. Çek ve uzat. Bravo. Ver nefesi. Nefes al. Ver nefesi. Nefes al. Ver. Nefes al. Birer kez daha yapıyoruz. Son kez dinlenebiliriz. İyi miyiz? Karnımızı silebildik mi? Çok iyi. Arkadaşlar, Bossu'da çalışırken dezavantajımız şu, minimal anlamda bir karın egzersizi ekleyebiliyoruz. O yüzden karın açığını jump board benzeri varyasyonlarla gidereceğiz arkadaşlar. Şimdi sağ pozisyonda dönüş yapacağız. Head rest'imizi yine indiriyoruz. İçeriden tutabilirsin. Evet. Oturma kemiğimizin yan kısmını koyacağız. Yine burada aşağıda ve vücudumuzun yan kısmında bir boşluğumuz olacak. Hafif bir eğim olabilir. Ağırlığımızı birazcık arttıracağız. İlk başta paralel bir itiş yapacağız. Alttaki bacağımız serbest. İster point'te ister flex'te durabilir. Çok önemli değil. Kişinin durumuna göre onu ayarlayabilirsiniz. Mümkün olduğunca karşıya baksın. Diziniz ve ayak bileğiniz yere paralel. Nefes al. Nefes vererek yavaşça sıçrama yapıyoruz. Sadece itip geri geleceğiz. Verdik nefesi.
nefes aldık. Verdik nefesi, nefes aldık. Çalıştığınız bireyin arka tarafına geçip arada fazla bir kifotik duruşu var mı yok mu bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü önden bazen gözlemleyemeyebilirsiniz. Dizi kalkıyor mu kalkmıyor mu? Eğer yukarıya doğru çok yükselme eğilimindeyse mümkün olduğunca hafif bir dokunuşla aşağıya indirebilirsiniz. 2 tekrar daha. Son kez yapalım. Geri geldik. Şimdi boss'un üzerindeki ayağımızı eksternal rotasyona çeviriyoruz ve dizimiz de tavana doğru bakacak pozisyonda olacak. Kalçamız çok hafifçe arkaya doğru kaymış olacak. Bunda hiçbir problem yok. Nefes aldık. Nefes vererek yavaşça itip geri geleceğiz. Evet. Verdik nefesi. Nefes aldık. Verdik nefesi. Nefes aldık. Ver. Nefes al. Ver. Nefes al. 2 tekrar daha. Verdik. Aldık. Son kez. Evet. Dinlemektiriz. Peki şimdi sıçramayalım mı biraz daha? Bence sıçrayalım. Güzel olacak. Evet. Ayağımızın eksternal rotasyonda side'den mermaid benzeri jump rope'la beraber bir hareketi birleştireceğiz arkadaşlar. Dizimizin üzerine elimizi koyduk ve başımız açtığımız elimizi takip edecek. Ağırlığımızı yine kor aktivasyonu için yaptığımız ağırlığı alıyoruz. Başımız kolumuza doğru dönük durumda olacak. Nefes aldık. Nefes vererek yavaşça sıçradık. Nefes alarak geri geldik. Ver nefesi sıçra. Nefes al geri gel. Ver nefesi sıçra. Nefes al geri gel. Güzel. Uzamaya çalışın. Aksiyel uzamayı hangi hareket olursa olsun kesmemeye özen gösteriyoruz. Belki ilk başlarda boss ile ilk kez çalışanlarda bu sorun olabilir ama gitgide normal antrenmanlarımıza eklemeye çalışacağız. 2 tekrar daha. Son kez. Geldik. Evet. Dinleyin. Şimdi diğer tarafa doğru da yapalım. Yavaşça ineceğiz. Buradan dönelim. Evet. Yine kolumuzu koyduk. Burada arkadan da en azından gözlemlemiş olursunuz. Sırt bölgesi, kalça bölgesi hangi açılarda duracak? Yere paralel konumdayız. Evet, dik durup karşıya bakıyoruz. Dizimiz ve ayak bileğimiz yere paralel. Nefes aldık. Bekleyelim biraz. Ağırlarak duracağız. Gözümüzden kaçmaması gerekiyor. Bu da çok önemli çünkü. Nefes alalım. Nefes vererek yavaşça taşıyıcıyı itelim. Nefes alarak geri gelelim. Boss'da şöyle bir avantajımız olacak. Ekstremiteler arasındaki kuvvet, denge farklılıklarını çok çabuk bize geri verebilecek. Reformer'da bazen bunu gözlemleyemeyebiliriz arkadaşlar. Ama boss'u kesinlikle bize bir anahtar sunacak bu konuda. 2 tekrar daha yapalım. Nefes verdik. Nefes aldık. Son kez. Nefes verdik. Aldık ve geldik. Şimdi eksternal rotasyona çeviriyoruz. Dizimiz de yukarıya doğru dönük olacak. Nefes aldık. Nefes vererek itip nefes alarak geri geldik. Evet. Arada sırtımızı kontrol ediyoruz. Kalçamızın hafifçe kayması eksternal rotasyonda gayet normal. Biraz önce de söyledik. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Verdik nefesi. Nefes aldık. Güzel. Son kez yapalım. Gayet iyiyiz. Şimdi sıçrayacağız arkadaşlar. Yine ağırlığımızı düşürüyoruz. Elimizi açtık. Başımız elimizi takip ediyor. Nefes aldık. Nefes vererek sıçradık. Nefes alarak geri geldik. Nefes verdik, sıçradık. Nefes aldık, geri geldik. Sıçra, geri gel. Biraz daha baş hizasından. Tekrar, güzel. Ver nefesi, sıçra. Nefes al, geri gel. Uza, aksiyel domini kesme. Kolunuzdan ve bacağınızdan birisi çekiyormuş gibi arkadaşlar. Ver nefesi. Nefes al.
Ver. Al. Son kez. Güzel. Dinlenebiliriz. Evet, binebiliriz şimdi. İyi miyiz? Evet, gayet iyiyim. Güzel. Şimdi biraz daha arkadaşlar üst ekstremite ve gövde yerinde egzersizler yapacağız. Bunun için tavsiyemiz omuz başlıklarını hızlıca söküp çıkartmanız. Çünkü omuz başlıkları bize engel olabilir bu konuda. Evet. Taşıyıcının üzerine ortalayarak bosumuzu yatırdık arkadaşlar. Overhead press swan hareketlerini yapacağız. Bunun için yüzüstü futbola doğru uzanmasını isteyeceğiz. Ağırlığımızı ortalama ve ortalamanın altında tutmaya çalışalım. Şimdi yüzüstü uzanalım. Evet, uzanalım şimdi. Hocam. Güzel. Arkadaşlar bu serilerde, yüzüstü uzandığımız serilerde bütün kas grubumuzu aktif halde kullanmamız gerekiyor. Diğer türlü vücudun dengesini sağlayamayıp ya öne ya arkaya doğru devrileceğiz. Bunu unutmamaya çalışın. Ellerimiz açık bir şekilde başlayacağız. Parmak uçlarını sıkıştırmıyoruz. Diğer paralel konumdayız. Dirsekler de aynı şekilde. Ayakları birleştirip point pozisyonuna aldık. Nefes aldık. Nefes vererek sadece itişimizi yaptık. Nefes alarak geri geldik. Tekrar verdik nefesi. Nefes aldık, geri geldik. Burada dikkat etmeniz gereken diğer bir şey de omuz başlarının çok fazla sıkışmaması arkadaşlar. Buna dikkat etmeye çalışın. Verdik nefesi, nefes aldık, geri geldik. Bunu box'ta yaparken bu serileri arkadaşlar stabilizasyonumuz direkt zaten box tarafından sağlanıyor. Burada stabilizasyonu sağlayabilmemiz için kor aktivasyonunu üst düzeye çıkartmamız gerekiyor. 2 tekrar daha. Melih hocam da başında tasdik ediyor. Son kez geldik. Şimdi sıvanı yapacağız arkadaşlar. Sıvanı yaparken size tavsiyemiz elinizle ayak bileği ve ayağınızın para kemiği kısmından birazcık destek sağlamanız. Şimdi yavaşça itişi yaptık. Yavaşça sıvana doğru yükseldik. Tekrar yavaşça ittik. Geri geldik. Tekrar. Nefes al. Yüksel. Tekrar. Git. Geri gel. Nefes al. Nefes ver. Yüksel. Tekrar. Nefes al. Git. Nefes vererek geri gel. 2 tekrar daha. Omurganın ekstansiyonunu hissedebiliyor muyuz? Çok iyi. Güzel. Son kez yapıyoruz. Gittik. Yükseldik. Geri geldik. Yavaşça hareketi sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar itişimizi tek kola düşüreceğiz. Ekstremiteler arasındaki kuvvet dengesizlikleri ayarlayabilmemiz için bir elimizin bağlantısını kopartıp lumbar bölgeye doğru aldık. Hafifçe torakal kısmından, omuz kısmından bir düzeltme yapıyoruz. Şimdi ayakları birleştirelim hocam. Nefes aldık, nefes vererek yavaşça ittik. Nefes alarak geri geldik. Verdik nefesi, nefes aldık, geri geldik. Elimle düzeltmeler yapıyorum ama eğer çalıştığınız bireylerde arkadaşlar omuz kapsülünde, omuz ekleminde bir problem varsa kesinlikle baskı istemiyoruz. Mümkün olduğunca rahat tutabileceği açılarda tutsun. Hiç önemli değil. 2 tekrar daha yapalım. Son kez yapıyoruz. Geldik. Şimdi yavaşça kol değiştirelim. Evet. Yine dirseğin açısını ayarladık. Omuzu bastırdık. Nefes aldık. Nefes vererek yavaşça ittik. Nefes alarak geri geldik. Bacaklardaki titremeyi ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama burada gerçekten sadece omuz ve kol çalışması değil, ayak parmak ucuna kadar çalıştığımızı hissedebiliyoruz. Aynen öyle. Daha yavaş.
2 tekrar daha. Son kez. Güzel. Yavaşça ellerimizi koyduk. Evet. Hemen reformer'ın yan kısmına koyalım. Ayağımızı yana doğru atalım. Ayağa kalkalım ve elimizi destek olmaya çalışalım. Çünkü dengeden dolayı bir baş dönmesi olabilir. Var mı baş dönmesi? Saniye. Güzel. Ama bacakları taşımak gerçekten zor. Yani. Evet. Arkadaşlar şimdi stomaç masajla devam ediyoruz. Evet. Hocam alalım seni. Boyuna göre ayak barını ayarlamaya çalışalım. Biraz daha aşağı oturabilirsiniz hocam. Güzel. Hem stomaç masaj hem shockbox abdominal serisinin birazcık karışımı olacak arkadaşlar. Rich pozisyonunda başlıyoruz. Flat back veya round back şeklinde yapamıyoruz BOSU'da çünkü çok efektif bir katkı sağlamıyor bize. Dik durduk mümkün olduğunca. Omuzlarımızı aşağı doğru kürek kemiklerimizi birazcık sıkıştırdık. Şimdi yavaşça taşıyıcıyı ittik. Topukları bastık. Tekrar yükseldik. Geri geldik. İttik. Topukları bastırdık. İttik. Geri geldik. Tekrar nefes al. Ver nefesi bas. Nefes al. Ver nefesi. Nefes al. Ver nefesi. Nefes al. Ver nefesi. Güzel. Kor aktivasyonunu da sağlamaya çalışın arkadaşlar. 2 tekrar daha. Hem gastrektomi solüsyon hem de karın bölgesini hissedebiliyor musunuz? Güzel. Toplanıp geri gelebiliriz. Şimdi twist'i yapacağız. Twist'i yaparken topuğu basmak yok arkadaşlar. Sadece parmak ucunun itişimizi gerçekleştirip twist'i yapacağız. Nefes al, nefes vererek itişini yap ve kolunu aç. Nefes al, geri gel. Daha yavaş. Evet. Dönüş yaparken lumbar bölgeyi sabit tutup sadece torakalden dönüş yapmaya çalışın arkadaşlar. Omurgamız için en sağlıklısı bu olacak. Evet. Daha kontrollü. Ver nefesi. Aç. Nefes al. Geri gel. Ver nefesi. Aç. Nefes al. Geri gel. Evet. Birer kez daha yapalım. Sağlı sollu. Ver nefesi. Ver nefesi. Geri gel ve dinlen. Evet, işi biraz daha zorlaştıralım bence. Şimdi full yatış yapacağız. Daha akıcı bir şekilde yapmaya çalışalım. Yavaşça taşıyıcıyı iterken geriye doğru yattık. Topuğu bastırdık. İyice uzadık. Aksiye uzamayı kollarda da gerçekleştirmeye çalışın. Şimdi parmak ucunu yükselirken yavaşça yükselip geri gelmeye çalışın. Evet, eğer topukları ayrılıyorsa topukları tutma yönüne gidin. Tekrar. Git. Daha kontrollü uza. Tekrar. Uza ve geri gel. İyi miyiz? İyiyim. Tekrar. Git. Uza. Uza. Biri çekiyormuş gibi hem topuklardan hem el parmak ucundan tekrar toplan. Geri gel. 2 tekrar daha. Melik Hoca bugün beni sevmeyecek ama yapacak bir şey yok. Geride bekleyelim biraz. 3 2 1 Yavaş yavaş toplanıp geri gelebiliriz. Şimdi free front'la biraz daha rahatlayalım. Bir hamstringlerimizi de esnetelim. Ayaklarımızı yanlara aldık. Evet. Ayaklarını sıfıra indiriyoruz. Evet. Bir ayağımızı stretch kısmına taktık. Normal box'ta yapıyormuş gibi arkadaşlar, free front hareketini box'ta yapıyormuş gibi oturduk. Ellerimiz yanlarda açık. Hafif bir omurgada torakalden bir bükülme olabilir, hiç sıkıntı yok. Yavaş yavaş 3 kere ayağımızı gerginleştiririz. 1 2 3 Elimizle 3 adımda yukarıya yürüdük. Şimdi yavaş yavaş geriye doğru yaptık.
Yattık, 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 yattık. Evet, ellerimizle şimdi aşağıya indik. Gövdemizi saldık geriye. Tekrar ellerimizle yürüdük. Evet. Şimdi yavaşça geriye doğru tekrardan yatalım. Tekrar yükseldik. Şimdi yavaşça ellerimizle sadece diz kapağının arkasına geldik. Dizimizi büktük. Ayağımızı straps'e taktık ve ayak değiştirdik. İyi miyiz? Evet. Kalçadan başlayıp komple bacaklarımızın arkasını hissedebildik mi? Evet. Yine dik konumdayız. Dirsekler açık. Yavaşça 3 kere gelmişiz. 1, 2, 3. Ellerimizle 3 adımda yürüdük. Yavaşça geriye doğru yaptık. Ellerimizle aşağıya indik. Gövdeyi saldık. Tekrar yükseldik. Tekrar gittik. Aşağıya indik. Tekrar yükseldik. Şimdi ellerimizle sadece diz kapağımızın arkasına geldik. Daha dik. Dizi büktük ve ayağımızı koyduk. Düz bir zemin olmadığı için biraz Vücudun yamulmamak için arkadaşlar, sağa sola savurmamak için ister istemez karın bölgesinde, üst ekstremiteyi de gövdeyi de sabit, stabil bir konumda konumlandırması gerekiyor. Şimdi inebiliriz. Melike Hocam. Evet. Biraz önce overhead press yapmıştık arkadaşlar. Şimdi pulling strap serisinden sadece çekişimizi, pulling çekişimizi ve triceps kickini yapacağız arkadaşlar. Bu hareket varyasyonunu göstermemiz sebebi kontrol gerektiren bir hareket. Overhead press'te daha kontrollü, daha kolay oluyor. Burada biraz daha zor. Ona dikkat etmeye çalışacağız. Yine ortalamanın altında bir yay taktık. Evet Melike Hocam, yine yüzüstü uzanalım. Ellerimizle yanlardan tuttuk, uzandık. Evet. Bunda kesinlikle her harekette ayak tarak kemiği ve ayak bileği kısmından tutacağız. Ellerimizi straps'leri verdik. Yere paralel konumdayız. Dirsekleri bükmeden nefes aldık. Nefes vererek sadece kolları çektik. Nefes alarak bıraktık. Ver nefesi çek. Nefes al, bırak. Ver nefesi çek. Nefes al, bırak. 2 tekrar daha. Son kez dinlenebiliriz. Tek tek ayaklarımızı ayaklarına koyduk. Var mı problem? hayır. Güzel. Şimdi triceps 2 yapacağız. Evet. Kaldırdık ayakları, yine tuttuk. Kolları kalça hizasına kadar çektik. Biraz yanları açalım. Kolları. Evet. Şimdi kolları dirsek ekmeğinden gerginleştirip uzattık. Uzattık. Daha yavaş. Ver nefesi uzat. Dirsek düşmesin. Ver nefesi uzat. Güzel. 2 tekrar daha. Son kez. Evet. Yavaşça ellerimizle reformer'ın yan kısımlarından tutalım. Tek tek ayaklarımızı koyduk. Evet. Yavaşça ayağımızı yana doğru atıp inebiliriz. Sığabildik mi? Tricepsimizi omuzumuzun arkasına. Dengeli, yani karın tamamen sıkı. Evet arkadaşlar, hangi hareketi yaparsanız yapın aslında spesifik olarak bir karın egzersizi olmuyor, yok gibi gözüküyor antrenman serisi içerisinde ama hangi hareket olursa olsun mutlaka bir karın aktivasyonu var arkadaşlar. Boşunun farkı. Aynen öyle hocam. Evet, şimdi biraz daha bacak ve kalça kaslarına yönelik çalışacağız. Scooter, lunge, kitaplarımızda ne geçiyor bilinmez arkadaşlar. O yüzden onlara kendi ismini de söylüyorum. Bunun için omuz başlıklarını Melike Hocam yardım ederse hızlı bir şekilde takacağız. Omuz başlıklarını bunu da takmamız gerekiyor. Evet, tamamdır. Ağırlığımızı yine hafif bir, daha doğrusu hafif ve hafifin biraz üzerinde orta dirençli belirledik. Dışarıda kalan ayağımızı
kısmına koyuyoruz. Diğer ayağımızı da omuz başlıklarına koyduk. Tek tek ellerimizi kaldırdık. Bosunun üzerindeki ayağımızı hafifçe büküyoruz. Vücudumuz değil, sadece arabanın taşıyıcının üzerinde olan bacağımızı gerginleştirip tekrar çekeceğiz. Biraz daha uzatmaya çalışalım. Ver nefesi, nefes al. Ver nefesi, nefes al. Güzel. Ver nefesi, nefes al. 2 tekrar daha. Son kez. Geride bekle. Biraz daha çöktük aşağıya, itmeye devam ettik. Çök, it. İt ve bekle. Evet. 3, 2, 1. Titriyoruz. Toplanıp yavaşça geri gelebiliriz. Evet. Şimdi side lunge veya side scooter yapacağız arkadaşlar. Ayağımızı yine orta kısma koyduk. Ayağımızı öne aldık. Burada bosunun üzerindeki bacağı ister gergin, ister bükülü bir şekilde tutabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey olacak arkadaşlar. Kollar önde. Yavaşça dizimizi bükelim hocam biz. Evet. Nefes aldık. Nefes vererek sadece yine taşıyıcının üzerindeki bacağı uzattık, çektik. Açımız dar olacak arkadaşlar. O yüzden çok fazla geniş açıda yapmaya çalışmayın. Verdik nefesi, nefes aldık. Titremeleri görüyorsunuzdur umarım. Ben burada bayağı hissediyorum. 2 tekrar daha. Son kez toplanıp geri gelebiliriz. Yavaşça aşağı inelim. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Bosuyu hangi hizada koyduysanız yine o hizalanmaya ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Dengeli çalışabilmesi için. Buraya alalım hocam seni. Evet. Sol ayağımızı bosunun ortasına koyduk. Sağ ayağımızı taşıyıcıya yasladık. Dik konuma geldik. Dizimizi büktük. Nefes vererek ittik. Nefes alarak geri geldik. Ver nefesi it. Nefes al. Geri gel. Verdik. Al. Daha yavaş. İyimiz. İyi. Arkadaşlar burada taşıyıcının üzerindeki bacaktan ziyade bosunun üzerindeki bacak statik olarak kasılıyor ve hem stabilizasyonunu geliştiriyorsunuz hem kuvvetini geliştiriyorsunuz. Çok güzel geliştiriyorsunuz. 2 tekrar daha. Son kez itip bekledik. Biraz daha çöktük, ittik. Arkadaki bacak gitsin ve bekledik. Kolları da biraz indirelim. 3, 2, 1. Yavaşça toplanıp geri gelebiliriz. İyi miyiz? İyi. Yine side lunge'a dönüyoruz. Burada sizin açınızı bozmayayım diye ben elimle şöyle bir destek sağlayacağım. Ayağı büktük. Gerginleştirdik. Dizin açısına bakın arkadaşlar. Hafifçe sanki ayaklarımız eksternal rotasyondaymış gibi duruyor. Özellikle sabit duran bacakların dış kısmındayken arkadaşlar. Ona dikkat etmeye çalışın. Hissedebiliyor muyuz? Çok iyi. Güzel. 2 tekrar daha. Evet. Toplanıp geri gelebiliriz. Var mı problem? Hayır. Yok. Çalıştık. Evet. Şimdi biraz daha üst ekstremite ve kor bölgesine yönelik sağlam bir egzersizle giriş yapalım. Evet arkadaşlar, plank benzeri hareketleri yapacağız. Zorlayıcı olabilir. Yay dengesinin direncini iyi ayarlamanız lazım. Ben ortalama bir direnç yapıyorum. Şimdi ilk hocam gelelim. Ellerimizle bosudan tuttuk ve tek tek ayaklarımızı parmak ucundan yerleştirdik ayaklarına. Şimdi yavaşça itip plank pozisyonuna gelelim. Biraz posterior kick yaptık hocam. Biraz da karnı kaldırdık. Kamburunu çıkartma. Biraz daha yükselt karnını. Evet. Şimdi ilk başta arkadaşlar sadece taşıyıcıyı omuz ekleminden itip geri geleceğiz. Kalçanın ve belin düşmemesine özen göstermeye çalışın. Kürek kemiklerini biraz daha sıkıştıralım. Evet, güzel, güzel. Çok iyi.
2 tekrar daha. Son kez. Evet. Geri geldik. Dizleri bükerek geri gelelim. Dizleri bükerek. Evet. Tek tek ayaklarını koy ve dinlen biraz. Evet. Arkadaşlar mutlaka bunu dinlendirmeye çalışın. Çünkü eli terleyebilir, kayabilir, kuvveti yetmeyebilir. Özellikle kadınlarla çalışıyorsanız biz erkeklerin üst ekstremiteleri kuvvetli, kadınların üst ekstremiteleri biraz daha az kuvvetli. Buna dikkat etmeye özen gösterin. Diğer türlü omuz ekleminde hasar bırakabilirsiniz. Tekrar yükseldik. Tek tek ayaklarımızı koyduk. Evet, şimdi itelim. Güzel. Taşıyıcı sabit arkadaşlar. Sadece bu suyu sağa sola doğru çevireceğiz. Evet. Sabit tutmaya çalışalım. Kaldır biraz beni. Kaldır. Kürek kemiklerini sıkıştır. Güzel. Hafifçe bükül. Tekrar. Bükül. Tekrar birer kez daha. Evet. Şimdi tekrar dizleri bük. Geri gel. Tek tek ayaklarımızı koyup dinlenebiliriz. Şimdi frog pozisyonunda yapacağız arkadaşlar. Bu sefer üst ekstremitemiz sabit, alt ekstremiteden diz ve kalça ekleminden hareket gerçekleştireceğiz. Tekrar aynı pozisyona geçtik. Topukları frog pozisyonuna aldık. Üst ekstremite sabit. Ayakları gerginleştirdik. Tekrar bükerek çektik. Gerginleştirdik. Bükerek çektik. Lumbarı kaldır biraz daha minik hocam. Evet, kalça indik lumbarı. Devam. Ver nefesi. Nefes al. Ver nefesi. Nefes al. Son kez bekle. Şimdi geri gelirken pike pozisyonuna kal. Sıkıştır kürek kemiklerini. Tekrar git. Tekrar. Daha yavaş. Titremeler. Evet, devam. Deprem olmuyor arkadaşlar. Burada her şey normal. Devam. Yükseldik. Kamburumuzu çıkartmamaya çalışalım. 2 tekrar daha. Bravo. Tamamdır. Geri gelip dinlenebiliriz. Dizleri büktük. Evet. Bosunun şöyle bir avantajı daha var. Doğal makyaj yapabiliyor arkadaşlar. Girebiliriz hocam. Evet. Side splitsiz olmaz değil mi arkadaşlar? Bir side splitse yapalım. Normalde hafif bir dirençle yapıyoruz bunu arkadaşlar. Adduktör kaslarımız devreye girsin diye. Ama burada bir tık daha ağırlaştıracağız arkadaşlar direncimizi. Evet, gelelim. Yavaşça. Evet. Bu sefer orta kısma değil arkadaşlar, biraz daha yan kısmına koyuyoruz. Eller kalçanın yanında. Nefes alarak yavaşça açtık. Nefes vererek yavaşça geri geldik. Nefes alarak açtık. Nefes vererek geri geldik. Kollarımız hizasına geçmesin. Normal şartlarda arkadaşlar sağ split hareketinde kuvvetimizi sabit bacağımızdan alıyoruz. Ama burada her iki bacaklı dengeyi sağlamamız gerekiyor. 2 tekrar daha. Hissedebiliyor muyuz adduktörleri? Çalışıyor şu an. Evet, güzel. Şimdi eksternal rotasyonla yapacağız. Taşıyıcının bosun üzerindeki ayağımızı eksternal rotasyon alıyoruz. Biraz daha geri yapacağım. Evet. Gövdemizi de hafifçe eksternal rotasyon aldık. Kollar aşağıda başlıyoruz. Şimdi nefes alarak yavaşça kolları kaldırıp bacağı açtık. Nefes vererek geriye doğru çek. Tekrar. Nefes al. Kolları uzat. Nefes ver. Geri gel. Dizin bükülmemesine dikkat edin. Her iki bacaklı da arkadaşlar. Devam. Durmamaya çalışacağım. Daha akıcı. Dans eder gibi. Hangi hareketi yapıyorsanız yapın. Hangi sistemi uyguluyorsanız uygulayın. Boss olur, mini bol olur arkadaşlar. Kendinizi bırakın 45-50 dakika. Dans eder gibi. Açın, kapatın. Çekin, itin. Hiç fark etmez. Hepsini dans ruhuyla yapmaya çalışın. 2 tekrar daha. Son kez. Gittik. Geri geldik. Tekrar ayağımızı paralele aldık. Yavaşça ilk önce geriye doğru inelim. Taşıyıcının bozun üzerindeki ayağımızı indirip daha sonra
ortalayarak çıkalım. Evet. Yine yan kısmına bastık. Yavaşça açtık. Nefes alarak, nefes vererek geriye doğru çektik. Mümkün olduğunca ufuk çizgisine bakmasını söyleyin arkadaşlar. Çünkü yere doğru baktığında gözlerimiz nereye bakarsa gövde de baştan başlayıp omurganın diğer kısımları da oraya doğru eğilim gösterecektir. Bunu unutmamaya çalışın. Hissedebiliyor muyuz abduktörleri? 2 tekrar daha yapalım. Evet. Şimdi ayağımızı eksenler rotasyonu aldık. Gölgeyle kollar aşağıda başlıyoruz. Dik durduk. Nefes alarak yavaşça açtık. Nefes vererek yavaşça çektik. Gölgenin yamulmamasına dikkat edin. Güzel, daha dik. Nefes vererek çektik. Nefes alarak açtık. 2 tekrar daha. Son kez. Güzel. Evet. Yavaş ayağımızı çevirdik ve indik. Abduktör kaslarını iyice hissettik. Şimdi bir stresle devam edelim arkadaşlar. Gelelim hocam. Birazcık zorlayacağız seni. Birazcık yaklaştırmaya çalışalım. Tamam. Evet, normal. Split yapacağız. Normal. Russian split. Ayağa kalk. Evet. Ellerimizi tuttuk. Bir ayağımızı koyduk. Diğer ayağımızı bosuya yerleştireceğiz. Evet. Güzel. Ayağı gerginleştir hocam bunu. Gerginleştir. Evet. Şimdi iterken öndeki bacağımızı gerginleştirip tekrardan geriye geleceğiz. Evet. Tekrar geriye gel. Dizi bükerek. Tekrar. Gittik. Nefes aldık. Nefes vererek geri geldik. Nefes aldık, gittik. Nefes verdik, geri geldik. Şimdi Russian'ı yapacağız. Gergin bir şekilde gittik. Şimdi geri gelirken kalçayı kaldırıyoruz. Tekrar. Nefes aldık. Nefes verdik, yükseldik. Başı da biraz içeri ver hocam. Tekrar. Gittik. Açtık. Nefes verdik. Geldik ve yukarıda bekledik. 3, 2, 1. Yavaşça dizi büktük. Öne geldik. Dizimizi koyduk yere. Dizi yere koyduk hocam. Evet. Şimdi ayak değiştireceğiz. Diğer ayağın parmak ucunu koyduk. Güzel. İlk başta normal bisikletimizi yapacağız. İttik, ayağı gerginleştirdik. Tekrar geri geldik. Tekrar bu ayağımız hep geldi. Gittik, açtık. Nefes alarak geri geldik. Nefes verdik. Gittik. Nefes alarak geri geldik. Geldik. Şimdi Russian splits'e geçiyoruz arkadaşlar. Gittik. Ayaklar gergin. Kalçayı kule şeklinde kaldırdık. Tekrar yavaşça gittik. Kalçayı kule şeklinde kaldırdık. Yavaşça gittik. Kaldırdık. Gittik. Son 2 tekrar. Ver nefesi. Nefes al. Ver nefesi. Nefes al. Son kez de bu yukarıda bekliyoruz. 3, 2, 1. Dizi büktük. Geldik. Yavaşça koyduk. İyi miyiz? Evet. İnebiliriz şimdi. Yavaş yavaş strece geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için biraz daha bir formunun dış kısmını kenara aldık. Evet. Taşıyıcının yanındaki ayağımızı bosun üzerine yerleştiriyoruz. Diğer ayağı biraz daha öne doğru alalım. Evet. Dizimizi bükelim ilk önce. Biraz daha ayağımızı yukarıya alabilir miyiz hocam? Evet. Güzel. Dik durduk. Şimdi öndeki dizimiz
sadece bükülerek geriye doğru itiyoruz. İttik ve bekledik. Şimdi arkadaki dizimizi iyice bükmeye çalışalım. Gerilimi hissedebiliyor muyuz? Bak sesle daha rahat. Evet. Güzel. Tekrar uzat ayağını. Geri gel. Şimdi yerdeki ayağımızı gerginleştiriyoruz. Gergin bir şekilde ittik. Güzel. Dik duruyoruz. Göğüs kafesi açık. Şimdi parmak ucunu kaldırdık yerdeki ayağımızın. Biraz daha mesafemiz açıldı. Gidelim. Şimdi sağ kolumuzu, dışta kalan kolumuzu yavaşça açıp uzamaya çalışacağız. Biraz daha göğüs kafesi ve omuz başının da stretchini sağlamak için yavaşça toplandık. Geri geldik. Şimdi diğer tarafa gelelim. İyi miyiz? Evet. Hissedebildik mi? Bosun üzerindeki bacağın Uzadı. üst tarafının, diğer tarafında diğer bacağında hamstring kısmının esnediğini hisset. Güzel. Gelelim. Ayağımızı biraz daha yukarıya koyduk. Biraz daha koyalım. Güzel. Yerdeki dizi yine büküyoruz. Yavaşça itelim. Evet. Şimdi dizimizi büktük. İyice quadriceps'in gerildiğini hissedelim arkadaşlar. Quadriceps'le beraber aslında iliopsoas da burada çok iyi şekilde geriliyor. Hissedebiliyor muyuz? Yeah. Güzel. Tekrar uzattık ayağı. Geri geldik. Geri geldik komple. Ayağımızı gerginleştirelim. Şimdi itelim. Gerilimi hissedebiliyor muyuz? Şimdi yerdeki ayağımızın parmak ucunu kaldırdık, topuğa bastık ve itmeye devam ettik. Mesafemiz açıldı mı? Açıldı. Güzel. Şimdi sol kolu açtık, rotasyonu yaptık. Omuz başı ve pektoral bölgemizin stretchini hissediyoruz burada. İlyopsoas da aşırı derecede hissediliyor zaten. Yavaşça toplanıp geri gelebiliriz. Evet. Evet. Arkadaşlar, Boston Reformer Workshop'ımız bitti. Gördüğünüz gibi aynı hareketlerin üzerine eklediğimiz boss ekipmanıyla daha az dirençle, daha az tekrar sayısıyla daha iyi verim almaya çalıştık ve gerçekten de başarılı olduk. Size tavsiyem 3-4 derste bir minimum boss'u eklemeye çalışın. Sorularınız olursa istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Bir sonraki organizasyonda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, kendinize iyi bakın ve Melike Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz. Onun hakkında ödeyemeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye'de hepinize kocaman sevgiler. Hoşçakalın. Görüşürüz.